Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına, kanalıma hoş geldiniz efendim. Evet, 24-30 Haziran haftası bizi neler bekliyor? Gökyüzünde ne gibi değişiklikler var? Burçlarımız neler bekliyor? Evet, bu videoda ondan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Umarım güzel bir bayram geçirdiniz. Tam da bayramın son günlerine denk gelen bir dolunay yaşadık. Oğlak Burcu dolunayı. Güneş artık Yengeç burcunda, yani Yengeç Oğlak aksı çalışıyor, güçlü çalışıyor. Nedir? Kendimize ait hissettiğimiz iş, bulunduğumuz yer, olay, konu, sevme, sevilme, beslenme, barınma, düşündürücü, duygusal çalkantıların olduğu, bir süredir emek verilmiş ya da uzun bir süredir beklediğiniz, takibini yaptığınız bazı konularda artık tamamlanmalar, yani bir şeyi bitirme evresindeyiz, unutmayın. Çünkü bu dolunayın, geçen videolarda söylemiştim, Temmuz ayında da etkileri sürecek ve bir şeyleri artık geride bırakma sürecine girdik. Peki bu hafta neler olacak? Hemen onlara geçmeden önce kendimi tanıtayım. İlk kez gelenlere ben Emine Deniz Coşkun ve kanalıma hoş geldiniz. İlk kez gelenler lütfen yayınlarımızı beğenmeyi, hatta lütfen abone olmayı unutmayın. Şunu da hatırlatacağım, bildirim zillerinizi de açmayı unutmayın. Çünkü yayın yüklendiğinde hemen haberinizin olmasını istiyorsanız. Diyelim. Evet sevgili dostlar, şimdi bu hafta bizim için bakın duygusal olarak uzun bir süre aslında bu gerçekleşecek. Merkür çünkü Yengeç burcunda, Venüs ve Güneş'le birlikte bazı duygusal hassasiyetler yaşayacağımız bir zaman dilimindeyiz. İşte biraz böyle kırılganlıklar, alınganlıklar, geçmişi biraz kurcalamalar, işte o olmuştu da böyle olmuştu da şöyle olmuştu da gibi bizi böyle zafiyete düşürecek aslında diyelim. Duyguları biraz sık sık yaşayabiliriz. Buna binaen de bu bizi ileriye değil ne yazık ki geriye götürür. Eğer ki bir şeyleri geride bırakmak, tamamlamak istiyorsak geriyi kapatmamız gerekiyor. Eğer hala bu şekilde bir etrafınızda diyelim, sizi bu şekilde biraz demoralize eden, bu şekilde ilerlemenize engel olan yakınlarınız, arkadaşlarınız, sevdikleriniz vesaire varsa hiç dinlemeyin sevgili dostlar. Direkt ortamı terk edin. Çünkü 5 kişinin ortalaması olduğumuzu biliyorsunuz. Yani hayatınızda en çok görüştüğünüz 5 kişinin bir benzeri, bir versiyonu oluyoruz. Eğer bu 5 kişinin içinde bu tipler varsa tam da artık onlardan uzaklaşma ya da öyle bir kendinize sınır belirleme zamanı. Çünkü Oğlak Dolunay'ının aslında böyle yapısı da vardır. Sınırlarını belirler. Eğer böyle çok zafiyet yaşıyorsa ve ondan sonra kendi yolunda istikrarla geleceğe doğru ilerler. Yani böyle bir süreçteyiz. Böyle yapmalıyız sevgili dostlar. Bu haftaya nasıl başlıyoruz? Bakın, tüm gökyüzü su elementinde. Su elementi full şu anda arkadaşlar. Ve bu hafta Ay Balık burcuna da geçecek. Yani ayın Balık burcuna geçtiği çarşamba ve perşembe günleri, çarşamba perşembe çok önemli bir iki gün. Özellikle bu iki günü kullanın. Ama dediğim gibi bakın, mantıktan ziyade biraz duygular devreye girecek. Dürtüsel davranabiliriz. Fakat bu mesela perşembe günü Merkür Satürn üçgeni var. Aynı zamanda tabii Ay Balık'ta, Ay'la da Güneş'in de üçgeni olacak. Demek ki Merkür Satürn üçgeni yaşanacağı bir hafta. Hafta ortası, haftanın ilk günlerinden itibaren aslında etkisini alırız. Mantıklı kararlar verirsek, geleceğe uyarlamak istediğimiz düşüncelerimizi, projelerimizi aktarabiliriz. Mesela Merkür Satürn nedir? Güçtür, iradedir. Düşündüğünüzü birilerine aktarmak, konuşmaktır. Mesela konuşun. Biliyorsunuz Balık son burç. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bir şeyi tamamlamak, bir nihayete erdirmek, sonuçlanması için, olayları hızlandırmak için kesinlikle kullanılması gerekiyor. Yani Merkür Satürn üçgeninin olduğu bir haftada bizi ileriye taşıyacak önemli gelişmeler yaşayabiliriz sevgili dostlar. Biraz sonra burçlarınızı anlatırken tek tek bu arada
Bundan tabii ki bahsedeceğim. Ve bir güzel enerjiyle pazartesi günü Ay Jüpiter üçgeni ve Ay Plüto ile kavuşacak. Çünkü niye? Pazartesi ve Salı günü Ay Kova burcunda, haftaya çok sosyal başlayacağız. Ve özellikle sabahın ilk saatlerine önemli işlerinizi planlayın. Yani pazartesi, perşembe temel dinamikler için oldukça olumlu. Hızlı akan, şanslı, hatta o gün mesela dönüştürücü bir etki var. Çünkü Ay Plüto kavuşumu olacak. Ay Kova burcuna geçtiği için. Dönüşüm nedir? Bir fikri değiştirme, bir olayın akışını, köklenmiş bir konuda yeni bir seçenek, yeni bir alternatif gelebilir mesela. Bir böyle biraz psikolojik olarak etkili, yani tepkili bir açıdır. Fakat bir dönüşüm için de çok gerekli bir açıdır. Yine bugünü kullanabilirsiniz. Yani haftanın genelinde bu şekilde özetleyeceğim. Size biraz sonra da hemen burçlarınıza geçeceğim. Yani pazartesi, salı çok sosyal bir iki gün. Çarşamba, perşembe inanılmaz melankolik olacağız. Duygularımızı çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Çok hassasiyetler, zafiyetler oluşabilir. Ve cuma, cumartesi, pazar, pazar günü ilk yarısına kadar para, finans gibi konular, maddi manevi güvenlik konuları çalışacak ve pazar günü de artık bizim için yine Boğa burcuna geçen ayla beraber o süreç devam edecek. Yani hafta biraz sakin sakin başlayıp hafta sonunda hop diye yukarıya çıkacağız. Çünkü ateş elementi ancak hafta sonunda olacak. Dolayısıyla haftayı iyi yöneten, doğru adımlar atan, planları ya da akan enerjiyi iyi algılayabilen hafta sonu golü atar sevgili dostlar. Şimdi efendim bakalım burçlarımızı neler bekliyor, nasıl etkiler alıyoruz, hemen devam ediyoruz.